Vücudumuzdaki damarları bir düşünün. Bütün vücudu saran, hayat taşıyan otoyollar gibi. Peki ya bu otoyollardan birinde sessiz sedasız büyüyen bir saatli bomba varsa? İşte ona anevrizma diyoruz. Peki bu sessiz tehdit tam olarak neyin nesi? Sağlam bir damar duvarını nasıl oluyor da yavaş yavaş yıkarak ölümcül bir sona hazırlayabiliyor? Gelin hep birlikte bu mikroskobik savaşın ardındaki patofizyolojiye, yani işin mekaniğine, derinlemesine bir dalış yapalım. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce anevrizma nedir? Bu damardaki balonlaşma ne anlama geliyor? Onu tanımlayacağız. Sonra işin en heyecanlı kısmına, yani bu yapının nasıl çöktüğünü inceleyen yıkım mekanizmasına bakacağız. Ardından bu sinsi tehlike kendini nasıl ele verir, belirtileri nelerdir onları göreceğiz. Sonra çok önemli bir ayrımı, gerçek ve yalancı anevrizma farkını netleştireceğiz. Ve en sonunda da tüm bu bilgileri toparlayıp, peki bütün bunlar neden önemli sorusuna cevap arayacağız. Evet, ilk durağımız anevrizma, yani damardaki o meşhur balonlaşma. Bu tehlikeli genişlemenin ne demek olduğunu tam olarak anlayabilmek için önce olayın yaşandığı yere, yani bir arterin, bir atardamarın temel yapısına, anatomisine şöyle bir yakından bakmamız gerekiyor. Tanım olarak anevrizma, en basit haliyle bir atardamar duvarındaki yapısal bir zayıflık yüzünden oluşan bölgesel bir genişleme, bir balonlaşma aslında. Ama bu balonun en korkutucu tarafı ne biliyor musunuz? Zamanla yavaş yavaş büyüyor olması ve büyüdükçe de ölümcül bir yırtılma, yani rüptür riskini beraberinde getirmesi. Şimdi, sağlıklı bir arter duvarını 3 katmanlı, sağlam bir kalenin surları gibi düşünebiliriz. Bakın, en içte kanla doğrudan temas eden intima tabakası var. En dışta ise onu çevreleyen koruyucu adventisya katmanı. Ama bizim hikayemizin asıl kahramanı bu ikisinin arasındaki medya tabakası. İşte burası, damara hem esnekliğini hem de o yüksek basınca karşı direncini veren elastin ve kolajen liflerinden örülmüş inanılmaz güçlü bir ağ. Ve evet, anevrizma hikayesi de tam olarak bu orta katmanın, yani medyanın zayıflamasıyla başlıyor. Peki, bu kadar sağlam, bu kadar mükemmel tasarlanmış bir yapı nasıl oluyor da bozulmaya başlıyor? İşte şimdi konunun kalbine iniyoruz. Anevrizmanın oluşum mekanizmasına, yani patofizyolojisine. O yıkım sürecinin kendisine yakından bakacağız. O sağlam kale surlarını neyi yıkıyor peki? Aslında birkaç tane ana düşman var. Mesela yüksek tansiyonun, yani hipertansiyonun yıllar boyunca duvara uyguladığı o amansız basınç ya da damar sertliği dediğimiz ateroskleroz plaklarının duvarı içten içe kemirmesi, bazen de Marfan sendromu gibi genetik kodlarımızdaki bir hatadan kaynaklanan bağ dokusu zayıflıkları, bütün bunlar o kritik medya tabakasının direncini yavaş yavaş ama emin adımlarla tüketiyor. Şimdi gelin mikroskop altına inelim ve neler olduğuna bakalım. Bakın, solda sağlıklı bir midye tabakası görüyorsunuz. Lifler ne kadar sıkı, ne kadar düzenli, adeta çelik bir örgü gibi. Ama sağdaki görüntü, işte bu yıkımın ta kendisi. Elastik lifler parçalanmış, kolajen yapısı darmadağın olmuş, kas hücreleri kaybolmuş. O sağlam örgü adeta lime lime olmuş, çürümüş bir kumaşa dönmüş. İşte yapısal bütünlük tam olarak bu seviyede kaybolmaya başlıyor. Bu yavaş ama istikrarlı büyümenin, bu çöküşün arkasında aslında çok temel bir fizik kuralı yatıyor. Laplace yasası. Sakın bu formül gözünüzü korkutmasın, çünkü mantığı çok basit. Aslında bir balonu şişirdiğimizde neden bir noktadan sonra daha kolay patladığını açıklayan oldukça sezgisel bir yasa bu. Gelin bu tablo üzerinden gidelim. Formüldeki T, duvardaki gerilimi, yani duvarın ne kadar gerildiğini ifade ediyor. Bu gerilim, içerideki kan basıncı P ve balonun yarıçapı R arttıkça artıyor. Gayet mantıklı değil mi? Bir balonu ne kadar çok şişirirseniz duvara o kadar gerilir. Ama en kritik değişken denklemin altındaki H, yani duvar kalınlığı. Duvar ne kadar incelirse aynı basınç altında çok ama çok daha fazla gerilir. İşte anevrizmanın trajedisi tam da bu. Büyüdükçe duvarı inceliyor, inceldikçe de üzerindeki gerilim katlanarak artıyor. Ve işte bu yasa acımasız bir kısır döngüyü başlatıyor. Şöyle ki, duvar zayıfladığı için damar genişliyor, yani yarıçap artıyor. Yarıçap artınca Laplace yasası gereği duvardaki gerilim daha da artıyor. Artan bu gerilim zaten zayıf olan duvarı daha da zayıflatıyor. Bu da yarıçapı biraz daha artırıyor ve bu döngü anevrizmanın büyümesini kendi kendine hızlandıran bir çığ gibi devam ediyor. Ama durun, hikaye sadece fizikten ibaret değil, bir de olayın biyokimyasal tarafı var. Vücudumuzun iyi niyetli ama bazen yanlış yönlendirilmiş temizlik ekibi diyebileceğimiz makrofajlar bu hasarlı bölgeye akın ediyor. Amaçları ortalığı toparlamak.
Fakat bunu yaparken duvarın yapı taşları olan elastin ve kolajeni adeta eriten çok güçlü enzimler salgılıyorlar. Yani bir düşünün, duvar bir yandan içeriden gelen basınçla gerim gerim gerilirken, diğer yandan kendi savunma hücrelerimiz tarafından kimyasal olarak eritiliyor. Gerçekten de tam bir felaket senaryosu. Peki mikroskopik dünyadaki bu kıran kırana savaştan çıkıp biraz da işin makroskopik tarafına, yani bütün bunlar olurken bizim ne hissettiğimize, anevrizmanın kendini nasıl belli ettiğine, klinik belirtilere bakalım. İşte anevrizmanın belki de en sinsi, en tehlikeli yönü bu. Çoğunlukla tamamen sessizdir, yani asemptomatiktir. Tıpkı bu görseldeki gibi vücudunuzun içinde saatli bir bomba gibi tıkır tıkır büyürken sizin bundan hiç haberiniz olmayabilir. Çoğu zaman da zaten bambaşka bir sebeple yapılan bir tomografide ya da ultrasonda tesadüfen saptanırlar. Ama tabii bu sessizlik sonsuza dek sürmüyor. Anevrizma yeterince büyüdüğü zaman etrafındaki komşu dokulara ve organlara baskı yapmaya başlıyor. Vereceği belirti de tamamen konumuna bağlı. Mesela karındaki ana atar damarda yani aorttaki bir anevrizma mideye vuran belirsiz bir sırt ağrısı yapabilir. Göğüs kafesinde ise yutma güçlüğüne veya inatçı bir öksürüğe neden olabilir. Beyinde ise de geçmeyen bir baş ağrısıyla kendini gösterebilir. Ve en sonunda o en korkulan an gelir. Rüptür, yani yırtılma. Duvarın artık basınca dayanamadığı o katastrofik an. Sonuç, vücudun içine doğru durdurulamayan masif bir kanamadır. Bu durum hızla hipovolemik şoka, yani vücudun kan basıncını koruyamayacak kadar çok kan kaybetmesine ve maalesef çoğu zaman ölüme yol açar. Hastaların bu anı tarif ederken kullandığı klasik ifade ise ani, bıçak saplanır gibi adeta yırtılır tarzda bir ağrıdır. Özellikle beyin anevrizmaları yırtıldığında ortaya çıkan tablo çok ama çok tipiktir. Subaraknoid kanama dediğimiz bir durum gelişir ve hastanın bunu tarif etme şekli neredeyse ders kitaplarına geçmiştir. Hayatımın en şiddetli baş ağrısı. Aniden gök gürültüsü gibi gelen bu baş ağrısına hızla ense sertliği, ışıktan rahatsız olma yani fotofobi ve bulantı kusma gibi belirtiler de eklenir. Şimdi hazır olun, çok önemli ve sıkça karıştırılan bir noktayı netleştireceğiz. Gerçek anevrizmayla yalancı anevrizma yani pseudoanevrizma arasındaki kritik farka dikkat çekmek istiyorum. Bu karşılaştırma aslında farkı mükemmel özetliyor. Bakın, soldaki gerçek anevrizmada damarın orijinal 3 katmanı da bir bütün olarak dışarı doğru esnemiş, balonlaşmış. Sağdaki yalancı anevrizmada ise olay tamamen farklı. Damar duvarında tam kat bir delik var ve kan bu delikten sızarak etraftaki dokuların oluşturduğu dayanıksız, geçici bir kesenin içinde birikiyor. Yani özetle biri damarın kendi duvarının genişlemesi, diğeri ise bir sızıntının etrafta oluşturduğu bir kan görücüğü. Gerçek anevrizmaya biraz daha yakından bakalım. Bakın, bu çizimde de gördüğünüz gibi duvar incelmiş ve zayıflamış olabilir ama hala bir bütün. 3 katman da yani intima, media ve adventitia sürekliliğini koruyarak dışarı doğru esnemiş durumda. Bu yapının kendisinin bir genişlemesi. Yalancı anevrizmada ise durum apayrı. Bakın, arter duvarında net bir delik, bir yırtık var. Kan bu delikten sızarak damarın dışında birikmiş, onu yerinde tutan, sınırlayan şey ise damarın kendi duvarı değil, etraftaki dokuların oluşturduğu son derece dayanıksız bir kapsül. İşte tam da bu yüzden yırtılma riski çok daha yüksektir. Evet, geldik sona. Tüm bu biyomekanik, biyokimyasal ve klinik detayları bir araya getirme zamanı. Peki tüm bunları bu kadar detayıyla anlamak neden bu kadar önemli? Çünkü anlamamız gereken en kritik nokta şu. Anevrizma basit bir damar şişkinliği ya da balonlaşma değildir. Hayır, bu damar duvarının içinde mekanik stres ile biyokimyasal yıkım arasında süregelen ilerleyici bir savaşın gözle görülür sonucudur. Bu sadece bir sonuç değil, aynı zamanda aktif ve son derece dinamik bir süreçtir. Ve sizi şu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Damar duvarının içinde dönen bu mikroskobik savaşı, bu kadar derinlemesine anlamamız geleceğin tıbbını acaba nasıl şekillendirebilir? Belki de gelecekte anevrizmaları patlama noktasına gelince ameliyatla tamir etmek yerine bu savaşı en başında durduracak, hatta belki de başlamasını önleyecek ilaçlar geliştirebiliriz. İşte patofizyolojiyi anlamak bu yüzden sadece bir akademik merak değil, aynı zamanda geleceğe dair somut bir umuttur.